Sorumluluk reddi. Bu, örnek niteliğinde hayali bir hikayedir. Buradaki kadın kavramı biyolojik cinsiyeti ve adet gören insanları anlatmaktadır. Doğurganlık yaşındaki kadınların çoğu, adet kanaması başlangıcından önce psikolojik ve bedensel değişimler yaşıyor. Bu kadınların 1/3'ü bu değişimleri hafif etkileyici olarak algılıyor. Lakin çok az sayıda kadında özellikle psikolojik değişimler hayat kalitesini etkileyecek, insan ilişkilerinde sorunlara yol açacak ve hatta intihara teşebbüs edecek kadar büyük oluyor. Burada söz konusu 2013 yılından itibaren bir hastalık olarak tanınmış premenstrüel disforik bozukluktur. Kısaca PDB. PDB belirtileri adet döngüsüne bağlıdır. Bunlar çoğu zaman adet kanaması başlangıcından bir hafta önce başlar ve adet kanaması başlangıcından birkaç gün sonra kaybolur. Bazı kadınlarda bu belirtiler yumurtlama döneminden itibaren bile başlayabiliyor. Bilimsel araştırmalara göre PDB'ye sahip olan ve bu hastalığa sahip olmayan kadınların cinsel hormonlarının konsantrasyonlarının arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Buna karşılık PDB'li kadınların cinsel hormonların değişimine karşı adet önceki dönemde daha hassas oldukları görülmektedir. Betül de PDB'ye maruz kalıyor ve bu dönemde kendini farklı biri gibi hissediyor. Betül ruh halinde ve hareketlerindeki değişiklikleri belirgin bir şekilde hissediyor. Birden her şey üzerine geliyor. Betül duygusal dalgalanmalara maruz kalıyor ve bu durumu kontrol edemiyor. Önemsiz şeyler bile onu öfkelendirebiliyor ve bundan dolayı ailesiyle sorunlar yaşıyor. Bu dönemde önceye nazaran çocuklarına karşı daha sabırsız ve daha duygusuz oluyor. Bundan dolayı kendini suçluyor ve özgüvenini yitiriyor. Konsantrasyon bozukluğu ve enerji zayıflığı iş yerinde de zorluklara sebep oluyor. Bu yüzden orada önemli randevuları adet başlangıcından önceki dönemin haricindeki zamanlarda ayarlamaya dikkat ediyor. Adet kanamasının başlangıcından itibaren belirtiler de yok olmaya başlıyor. Belirgin bir rahatlama hissediyor ve kendini tekrar tanıyabiliyor. PDB teşhisi için duygusal esas belirtilerden en az biri olmak zorundadır. Aşırı duygu durum dalgalanması, daha hızlı sinirlenme veya öfkelenme, depresif, çökkün ruh hali ve belirgin korku veya kaygı. Bu temel semptomlara diğer psikolojik veya fiziksel semptomlar eşlik etmelidir. Ve böylece çoğu adet döngüsünde toplam 5 veya daha fazla şikayet mevcut olmalıdır. Bu semptomlar ciddi manada sıkıntılara veya kişinin gündelik hayatında büyük kısıtlamalara neden oluyor. PDB tedavi edilmediğinde kronik bir hal alabilir ve hatta intihara sebebiyet verebilir. PDB diğer psikolojik rahatsızlıklardan da ayrı tutulmalıdır. Çünkü diğer depresyon ve korku bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklarda adet kanaması öncesinde belirtilerin ağırlaşması mümkündür. Bu durumun PDB ile karıştırılmaması gerekiyor. Betül geçmişte bu rahatsızlıklardan dolayı farklı yerlere başvurmuştur. Fakat sıkça bilgisizlik ve anlayışsızlıkla karşılaştı. Kendisini ciddiye alınmamış hissetti. Betül'ün şu anki psikoterapisti PDB hakkında bilgilidir ve kendisine başlangıçta semptom günlüğü vermiştir. İtinalı bir teşhis için Betül gelecekteki 2 adet döngüsünde yaşadığı belirtileri her gün bu semptom günlüğü yardımıyla not almalıdır. Böylece psikoterapist de kendisine güncel tıbbi ve psikoterapötik tedavi yollarını sunabilir. Diğer başvurulabilecek yerler şunlardır: jinekologlar, psikiyatristler ve aile hekimleri. PDB ve güncel tedavi yöntemleri hakkında aşağıda size birkaç makalenin linkini bırakıyoruz.